Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Bugün yaklaşık 13.000 kilometredeki Vitaran'la birlikteyiz. Evet. Kimden araba aslında arkadaşlar? Test de izleriz. Yine de sırasında. Evet. Ben izlemeyeceğim, siz izleyin. Onunla ilgili uzun anlatacak şeylerimiz var. Aynen yani burada... Çok iyi ya. Arkadaşlar bu arada hemen bir parantez açalım. Bu ikinci el testi diye biz bunu koyuyoruz ama aslında çok eski olduğu için değil. Eski arabaları test edeceğiz, merak etmeyin. Ve daha ucuz, daha ulaşılabilir. Böyle 5 senelik, 10 senelik, ondan sonra arabaları 50 test edeceğiz. 50 senelik. Evet, 50 senelik de olur arada. Çok güzel Vosvoslar var sitede. Aynen. İkinci el testi diye vurgulamamızın sebebi, iki tane sebebi var. Birincisi arkada sahibi var. O şimdi Evet. kullanırken neleri değiştirdi, bunları kaç paraya taktı. Aynen, neler yaptı. Bu detaylardan, üzerindeki değişikliklerden falan bahsedecek. İşte harcamalarından bahsedecek. Ondan dolayı bir ikinci el testi diyoruz. Bir de çekimler tabii biraz daha normal testlerimize göre biraz daha sığ oluyor, biraz daha basit oluyor. Ondan dolayı ikinci el testi deyip duruyoruz. Yoksa böyle hap bilgiler veriyoruz size. Aynen. Yoksa gerisi zaten birinci el testten, sıfır testten çok farkı yok. Ya iç mekanı Gömerek şu başlayalım. ekran olmasa zaten bu ekran şöyle Türkiye'ye özel bir paket. Kaç inç demiştin Alp? Yurt dışında 7.1 mi 7.2 mi öyle bir inçle geliyor. Boş Evet. marka. Yani orijinalinde tabii diyelim biz ona. Hı hı. Sanırım Türkçe dil desteği olmadığı için diğer tabletin. Bizimkiler zaten şurada bir ekstra bak bir kalınlık var ya. Evet, bunu evet. bizimkiler sonradan yaptırtmış gibi duruyor. Evet. Ama ekran efsane ya. Ekran Bildiğin şey yani bu tablet yani. 10.1 inç tablet. Android zaten arkadaşlar, şuna bakın. Ya, Tak, yavru Tesla diyeceğim. yavru Tesla ya Yavru resmen. Yani Buna basınca ne oluyor? Ana ekrana gidiyor. ya çok basit. Android kullanan için Bir dakika. efsane rahat. Aynen. Hah bak. Heh. O Tabii, application düğmesine bastım, tekrar deminki ekrana geri döndü. Telefon da bu arada görüyor işi Tabii değil mi? Telefonda direkt ekranını Ya abi, bağlayabiliyorsunuz. küçük Tesla Vitara. Bak ne diyeceğim biliyor musun? Özeti. Otomobillerdeki orta ekran yerine cep telefonu kullanmayı tercih ediyorsun. Aynen Bunda öyle. tam tersini yapıyorsun. Aynen. Cep telefonunu unutuyorsun. Onun yerine buraya kullanıyorsun. Aa baksana, al izle buradan testleri. Ve normalde bütün bu tarz ekranlarda, bütün bu tarz sistemlerde giderken bunları yapmana engel olur. O yazılımdan dolayı. Bak videoyu aç Bunu şimdi. Türkler Türkiye'ye getirirken sonradan taktıkları için unutmuşlar. Aynen. Giderken de izleyebiliyoruz. Al baba bak, izle kendini. Şaka gibi ya. İnternete nereden bağlı bu? Telefondan paylaştım. bağladı. Yan ayna sesini. Al abi, izle burada. Süper ya. Ve genel olarak mesela çalışırken de çok aşırı bir yavaşlık yok. Yok, hızlı bir Android. Hani Ne 4-4 marka demiştin? Daichi marka. Daichi. Hatta işte girip incelediğimde Volkswagen grubuna ait araçlara ürün sağlayan firma olduğunu öğrendim. bu ekran bir mucize. Bu fiyat seviyesinde. Aynen. Hatta herhangi bir fiyat seviyesinde. Yok Tesla'yı yani. geçersen eğer böyle bir ekran sunulması ve bunun standart olması inanılmaz bir şey. İnanılmaz. Yani bu Türkiye'nin bug'ıdır arkadaşlar. Ya Öyle bu söyleyeyim. forumlarda falan işte arkadaşlar büyük uğraşlarla Aha. tableti arabaya uydurdum. 73. sayfada bir Aynen. başarıyor sonunda. Aynen. Bu işte. Bu abi. İşte şunun kalıbını almış. Evet, işte tabletle görüşmüş, Apple'a yazmış falan, hani bir sürü şeyler böyle. Bütün her türlü bağlantısı var. Aşağıda USB var. Orada CD var. Ve hepsi böyle çok güzel oturtulmuş yerine. Yani hiç sonradan takılmış gibi de gözükmüyor. Map'in şurada küçük bir mini SD kart girişi var. kartı var. Kendin SD de Evet. takabiliyorsun. Aynen. Ya Efsane ya. yani bu unutturuyor bütün iç mekanı zaten. Ne özet olarak. Ya hadi buna dikkatin dağıldı diyelim. Bu sefer adaptif cruise kontrolü gözün takılıyor. Evet. Bu araba en üst donanım da değil. Değil. Bu Adaptif GL donanım. Evet, GL Plus. 50'ye sabitledim. Fren yaparak iniyoruz. 50'den hatta 40'tan itibaren çalışıyordu galiba, değil mi? Evet. Adaptif cruise kontrol. 40'tan sonra devre Adaptif dışı olması oluyor. muazzam bir şey. Arabada 4 çeker. Şu kapı içleri falan yani biraz ağlıyor yani. Hani böyle Ağlıyor. bir de parıl parıl. Onları süet kaplatacağım herhalde. Aynen ya, buna bir modifiye de Alp'cim. İçine. Bir Alcantara içine bir kaplama istiyor. Bu arkadaşlar normalde kapıların üzerinde kullandıkları malzeme, bagajı açtığınız zaman Gördüğün malzeme. evet, o da A segmentinde. A segmentte Evet. bagajı açıp sağa sola böyle çok kör noktalarda bir plastik olur ya. Petrolün
Bir sonraki Şey böyle dolaba koyuyorsun bir saat dondurucuya. Ondan kapının üstlerini kaplamışlar. Aynı malzemeden sanırım. Evet, aynı malzeme. Hiçbir Aynı değişik malzeme. yok. Üzeri de yani buradan böyle çok homojen bir şekilde bütün konsol Devam kaplamış. ediyor. Taş gibi. Hakikaten taş gibi. Aynı zamanda Alpine'in de bu otomobilde dışarıdan dış görüntülerde Minik göreceksiniz. dokunuşlar. Aynen, karbon süsler var işte, jantların üzerindeki şeyler falan, stickerlar. Güzel Standart bir değil. detay ama böyle orijinal gibi duruyor. Evet. Enteresan yani. Bunlar da sonradan. Ya gerçi şöyle doğru ayarlamazsan kesiyor. Belki acaba ayarda mı sıkıntı oldu? Yo, olabilir. Bir hem şey olarak da ambiyans olarak da hoşuma gittiği için Evet. aldım. Maşallah yazacağım ben buraya. Alpine taktıkları arasında arkada bir spoiler var. Spoiler sonradan takıldı. Evet. İşte onun üzerine... Batman şeyi var. Ha, Batman o standart. O standart. Yani içi malzeme kalitesi olarak hakikaten taş gibi. İşte bu güzel bir malzeme. Hani bu da Ama sert biraz tahta, tın tın. o da tın. Şu all grip güzel yazısı. All grip yazısı güzel. Ya eşya gözü olarak Direksiyon derisi güzel. o kadar güzel ki kapı onu da kaplamış. Onu da Ne, göster bakayım. şu anki hali değil ama. Şurada. Nerede o? Çabuk yıpranacak gibi geldi. Bakayım. Şomrel gibi biraz ama. Baba bu lastik patlarsa bunu Başka ne amaçlar eder? yılan gibi bu. Böyle pam pam. Ama güzel, elin de hiç kaymıyor ha. Hem onu sağlıyor, bir de yüzük falan çok aksesuar takıyor. Doğru. Yıpratabilir Hele gibi bir de geldi kare biraz. yüzük alırsan, benim Clio'da direkt şuraya gitmişti mesela, şu yandaki Evet. deri. Onun için arkadaşlar, yeni evleneceklere tavsiyem böyle yüzük kullanın. Böyle büyük kare Osmanlı yüzüğü almayın. Yoksa deriyi meriyi yiyor, ben söyleyeyim size. Arabanın içinde en güzel yer direksiyon ve ekran. Kullandığın şeyler Kullanılan şeyler muntazam. güzel, gerisi kötü. Gerisi kötü aynen. Yani şu maşallah yani. Ama işte bunu test ederken bir tek yapıyorsun. Başka hiç Aynen. yapmıyorsun Ama yani. bu sırf gözüme çarpıyor be. Olmuyor yani. Oluru yok yani. Bu, hani hakikaten kaplatırım ben bunu. Güzel, direksiyon güzel, ekran, saat, karbonumsu falan. Ortasında siyah beyaz orada ekran. Evet. Yani çok renkli değil. Ama işte farklı şeyleri ara sıra grafikler çıkıyor. İşte Spot'a falan aldığın zaman Sport yazıyor veya hangi işte kapının açık olduğu falan bir şekilde gösteriyor da tabii bu ekranla alakası yok yani o ekran. Eşya gözü, burada 2 tane bardaklık var. Burada 2 tane kat var. Böyle üstte ayrı telefon, altı ayrı telefon falan koyabiliyorsun. Evet. Şu şeyle alakalı, kolçakla alakalı senin hikayen var Alp. Bu derin bir kolçak var burada ama aslında yok. Normalde Suzuki'nin yani bir tarafı modelinin hiçbirinde en üst donanımını bile alsanız yok kolçak. Bunu sonradan serviste alıp taktırıyorsunuz. Sonradan taktırıyorsun. Yaklaşık Kolçak da önemli bir detay tabii. evet, çok önemli bir detay. Takıldıktan sonra o kadar rahat ediyor ve yani Değil mi? gerekli Şöyle olduğunu uzun yolda anlıyorsunuz. falan. Ne kadardı? 500 müydü? 500 liraya mal oluyor ortalama. Ya, tabii sırf kolçak değil, plastik aksam da değişiyor. Tabii şimdi arka tarafı arkaya kadar geliyor Söküyor. hatta. Ama yani alan adamın mutlaka yapması gereken Kesinlikle. şey bu. Tabii kolçak. canım. Tabii şimdi- Kol dayama çok önemli. Ya Hayır, sanayi- göz olarak da önemli. Bu sol tarafta far ayar düğmesi var. O ayar düğmesi mesela bayağı bir kalitesiz. Hı. Ya oradaki düğmeler kalitesiz ama iniş destek var. Çarpışma önlemeyi Çarpışma önleme var. uzak ya da yakın olarak Uzak yakın. Bak bu ses aynen yakınlaşınca şey oluyor. Ekran kıpkırmızı oluyor. kırmızı oluyor. Arkası B segmenti standartlarında bir genişlik var. Hani baş iyi ama diz olarak Baş iyi, diz C'den ziyade B. B gibi, evet. B segment standartlarında. 370 litre bagajı var. Ya bu boyuta göre ben biraz daha büyük bagaj bekliyordum. 2 katman olması güzel ama sanki biraz daha büyük bagajı olsa iyiydi be. Ya ben bu otomobile C crossover gibi değil de biraz daha B crossover gibi crossover. geliyor bu araba bana. Bir üst donanımda led vardı değil mi? Bir üst donanımda tamamen farlar led zaten. Komple led. Komple led. Müzik sistemi Ya Android olduğu için yapabileceklerinin sınırı yok yani. Evet. Bağla, istediğine bağla. Aç, oyunu aç. Yo, Facebook falan yükleyenler var. Evet. Tabii tabii. Hayır, Facebook yüklersin canım. Vitara'yla Kent Vitar, FM Vitar. keyfi. Fena da değil ki ha. Yani şu plastikten iyi ses kalitesi. O nedir biliyor musun? Ben sana şimdi anlatacağım onu. Haldun Baba'ya saygılar, sevgiler. Fena değil ama. Evet, fena değil. Hiç fena değil. Kapamak istemiyorum yani şu anda. Evet evet, öyle tırmalamıyor kulağı. Hop. Beğendim ha. Bak Oh yeah. baba, Android. Android Karı konu. nereden kapayacağım diye Aynen. bakıyorum. Çok iyiymiş. Bak Anladım. ne diyeceğim. Şimdi bu tahta ya, biliyorsun eski Evet. ahşap hoparlör şeyleri, kabinleri vardır. Evet.
Onlar bir hakiki suntadan yapar, o güzel ses verir. O yüzden bu güzel ses verir. Bu da öyle. MDF. İzolasyonun kötü olmasının bir güzel sebebi var. O da bu. Çok güzel bir motor sesi var. Geleceğiz oraya ama 6000 devir çevirirken zaten rüzgar sesini duymuyorsun. aynen. Ona geleceğiz. Aynen. Arkadaşlar tabi böyle değil de işte 2000 devir falan sakin kullanırsanız 100 km'den itibaren arabadan Aynen. bayağı bir Rüzgar sesi alıyor. Kol dayama yok arkada. Ben isterdim. Çünkü Evet. bir kol dayama iyi olurdu. Aynen, arkada kol dayama yok ya da işte şu ortada, altta hiçbir şey yok. Zaten sonradan takılan kol dayama, kolçağın arkasında da... Bence sen buraya bir soğutma da yaparsın Alp. Sen de o, ben girişimciliği gördüm yani. Konfor. Konfor. Yine eksi olan taraflarından biri konforu. Hani öyle çok bam güm değil. Değil. Ama çok da böyle puf puf da değil yani. Yok değil. Yani sakin şehir içinde bozuk yollarda giderken bu araba hani anlıyorsun, geçtiğini anlıyorsun, sesini duyuyorsun. Ondan sonra bir mutlu etmiyor. Yani atıyorum çok aşırı gergin değil belki otomobil. Çukurdan kaçmak istiyorsun. Evet. Hani kimi arabayla aman dersin, Aman de, aynen, puf aynen. puf geçersin. Ama şunu da eklemek istiyorum. Bundan çok daha pahalı otomobiller kullanıp bunun kadar konfor olan da çok otomobil var. Bundan Evet. pahalı olup da. Tabii. Ama şöyle hani atıyorum bu bir yandan işte yol tutuş kısmında sana çok böyle güzel gövde kontrolü falan olarak da çok gelmiyor bu otomobil. Evet. Yani yumuşak karakterli bir araba. Yumuşak karakterli. Salınımı olan bir otomobil. O yüzden de aslında daha fazla konfor bekliyorsun. Bir de üzerinde 17 kış lastikleri var. Kış lastikleri de taptaze lastikler. Yani Evet. onlar da biraz yumuşak lastikler. Bütün hepsini bir araya getirdiğin zaman daha fazla konfor bekliyorsun. Ama çok böyle ay ne yaptım ben bu çukura nasıl girdim Yok falan o kadar dedirtmiyor. kopmuyor arkası yani. Yok. Şey böyle bam güm etmiyor. Yok, aynen. Ama hani biraz daha filtre etmesini isterdik. Aynen. Motor atmosferik. 1.6 120 beygir, 156 torku var. Yani 3 kişi falan tabii yokuşlarda hani bir küçük vites istiyor. İstiyor. Bağırttırıyorsun. Pek yürümüyor yani. Evet, bir de uzun vites oranları var. O yüzden Evet. 3'e atıyorsun, 3'te bu sefer gaz yok. Hani öyle sıkıntıları var. Evet. Ve dediğim gibi o uzun şeylerden dolayı o devir bandı bitmek bilmiyor. Bilmiyor. Yani Köklüyorsun. yokuşta bitmek Yok. bilmiyor. Zorlu şartlarda performansı zayıf. araba. Zayıf. 1.4 turbosu belki daha iyi olabilir alt devirde çünkü 200 torku onun. Aha. O Var biraz daha böyle uzun yolda yokuşta rahat ettirir. Ya 1250 kilo esasında en büyük avantajı o otomobilin. Hani boyutlarına göre internette 1180 küsur falan yazıyor. Üzerine işte sürücü ekleyince Evet. 250 civarı ediyor. Yani Aslında boyutlarına hafif göre- bir araba. Evet, 4 çeker falan olduğunu düşündüğünüz zaman Tabii. hafif. Yani sesi çok keyifli. Bak iki çok uzun. Aynen. Ses güzel. Spor mod aldığınızda bu ses daha da artıyor. Devir bandını daha yüksek kullanıyor. Evet. Daha çok devir çeviriyor. Evet. Atmosferik benzinli olduğu için, atmosferik olduğu için en büyük avantajı aslında yakıt tüketimi. Tüketim. Ki 4 çeker bir otomobil. Aynen. Tüketim normalde kaç civar? 7,5 civar mı? Şöyle İstanbul şartlarını değerlendiriyorum. Maksimum 8.5'u gördüm, minimum 6.5, ortalama 7.5'la kullanıyorum arabayı. Ortalama 7,5. Zaten bu bize geldiğinde de bir 400-500 kilometrenin ortalaması 7.5'tu. Evet. 7.5 bence iyi ya. Tabii canım, benzinli Bu için. araba için bayağı Benzinli iyi dört yani. çeker araba için 7,5 gayet iyi. Daha ne yaksın yani? 13-14 bu arada hani tam böyle üzerine çıktığın zaman 13-14. Evet, Mesela evet. Alp demişti ki onun üzerine göremiyorum Göremiyorum. demişti. Evet. Yani bu araba 13 bin kilometre onun üzerine görmemişti. Bir bu test öncesinde denerken 13-14 gördü ama normal şartlarda hakikaten atmosferik olduğu için çok da esnek değil. 8,5 ile 6,5 arasında gidip gelen tüketimi var. Şanzıman! Top konvertörlü, 6 ileri. 6 ileri aynı. Sakin kullanımda bir şeyi yok. Güzel, geçişleri falan güzel. Bastığın zaman performans da olmadığı için uzun da oranları var. Evet. Böyle gidiyorsun diye. Evet. Esasında sakin kullanırken ne tempoda değiştiriyorsa gazladığın zaman da gene aşağı yukarı Aynı aynı tempoda tempoda. değiştiriyor. Pek temposunu yükseltmiyor. Sakin. Şey değişiyor. Devir bandı değişiyor. Yani Ha, manuele evet. falan aldığında 6500'lere Aynen. kadar çeviriyor. Ama geçiş süresi gene aynı kalıyor. Aynen. Çok hızlı değiştirmiyor. Günümüzü düşünürsek Evet. biraz yavaş bir şanzıman. Sorunsuz. Şanzımanın yani özel bir arazi modu yok ama Yok. manuel modda kulakçıkları çok lazımsa eğer kullanabiliyorsun. Yol tutuş. Üstünde normalde 17 inç jantları var. Yani şimdi de 17 zaten. Kış lastikleri var üstünde. Evet. Şimdi şöyle zorladık, sen de ben de zorladık.
Hava 9 derece. Altyapıda bir 4 çeker olduğunu hissettiriyor. Evet. Ha, çok yüksek bir limiti yok çünkü biraz konfor odaklı ve yumuşak bir süspansiyon ayarı var. Çevik, hafif bir araba. Hafif direksiyon hafif. Otomobilin kendi karakteri, şasi hafif, şasi çevik. Yani Evet. otomobil yön değişimleri falan oldukça hızlı bir şekilde. Böyle değil yani. Aşırı güvenli, işte yola yapışan bir şu anda şey vermedi. Ama büyük oranda zaten kış lastiklerinden kaynaklanıyor. Şu Evet. anda çalışma aralığının daha üstünde. Şu an 9 derece hava. Aynen, yaz lastikleriyle bu otomobil çok daha çevik ve çok daha hani eğlenceli bir hale bürünebilir. Zorladığın zaman dediğim gibi hafif hafif gücün arkaya gittiği de Oluyor. hissettiriyor. Yani arkadan böyle zart diye kopup da bir anda yoldan çıkma şey yok. Aynen, hani bir hızlı girdim, koptu bitti değil. Evet. Böyle hissettire. Yani kafayı sokabiliyorsun arabanın. Aynen. Arkası takip ediyor, güzel Evet. takip ediyor. Gaz emirlerine de cevap veriyor. Hani konforunu biz normalde süspansiyonları yerdik ya. Evet. Hızlı giderken Daha iyi değil daha mi? iyi. Öyle bir şey oluyor. Bu otomobillerde hızlı birkaç arabada karşılaştık bununla. Üstüne çıkınca daha iyi oluyor araba. Evet. Bunda da öyle. Sanki süspansiyonu gerçekten çalıştırıyorsun. Evet. Diyorlar yani İngiliz bazı otomobillerde süspansiyon çalışması için hani ritim bulmanız, Yüklenmen lazım. hızlanman gerekiyor. Viraj içerisinde falan bazen kasislerle ya da engebelerle karşılaştığında araba hiç şey yapmadı. Bozulmadı. değil mi? Bozulmadı. Hop dedi, geçti gitti. Geçti. Yani performansı kullanımda dediğim süspansiyonlar daha güzel çalışıyor. Yani ben çok yoğun çamura da girdim bu hafta sonu. Tabi orada biraz sıkıntı yaşadım ama yani bence gerçek offroad araçların bile sıkıntı yaşayacağı bir yerde. Çok kaygan ya. bir zeminde. Ama yine de kurtuldum ve çıktım oradan. Sonuç. Kaça aldın abi arabayı? Söyle de herkes bir fiyat duysun. Şu anda benim aldığım çift renk 4x4 GL Plus'a 1500 lira falan bir zam geldi. Şu anda 82 bin liraya 4x4 Ya ve Suzuki karakteri fiyat üzerinde bir araba. performans canavarı ya şu an bu araba. Fiyat performans Adaptif var. Şu ekran var. Neydi belirsiz. Böyle yani hani canavar ekran yani. Yani bir malzeme kalitesi, iki performans. Evet. Bir de izolasyon. Gerisi Ya. rüzgar sesi. Hiç bakıma falan girmedi değil mi daha? Yok işte yakında şu Ha, anda bakım fiyatları araştırmıştın sen. Ne dediler bakıma? 300 ile 400 arası bir fiyat söylediler. 15 bin de ilk bakım. 15.000. Ya işte filtre değişimleri Aynen, falan. zaten yağ ve filtre değişiyor. Çok bir şey yok. Genel kontrol. Fiyatını fazlasıyla karşılığını ediyor. veren bir araba. Özellikle şu dediğim gibi adaptif ve ekran çok büyük Adaptif bonuslar. var ya. 4 çeker çok güzel bir ekstra. İhtiyacı olur insanın, olmaz ayrı mevzu. Ama azıcık bir macera perestlik varsa içinde. Bu testlik bu kadardı arkadaşlar. Bundan sonraki gene ikinci el testleri için foruma başlık açıyorlar. Arabaların fotoğraflarını, Evet, modeli. güzel arabalar olmaya başladı. Çılgın Golf atıyor, GTI'ler çılgın. falan Aynen. Dolu Golf görüyorum. GTI'ler. İşte klasik Vosvoslar görüyorum. Vosvoslar, Güzel. kaplumbağalar. Güzel. Aynen. Aynen devam arkadaşlar. Aynen. Size en çok talep alan, bizim de işte en müsait olduğumuz, karşı tarafta iki tarafta müsait olduğu arabaları Haberleşeceğiz. sıradan böyle geçireceğiz, teste alacağız teker teker. Beğendiysek ne yapıyoruz? Beğeniyoruz, abone oluyoruz, paylaşıyoruz bütün Suzuki forumlarda. Bundan sonraki o zaman ikinci el Testlerinde. testlerinde Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.